Herkese merhabalar. Bugün sizler için biriktirmiş olduğum süt kaymağından çok güzel bir tereyağı tarifi hazırladım. Ayrıca çıkan ayranından da lor yapacağız. Sözü çok uzatmadan hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ben yoğurt mayalarken Jersey cinsi ineğin sütünü kullanıyorum ve sütümü kaynattıktan sonra tenceremi oda sıcaklığına getirip sonrasında buzdolabına kapağı açık olarak yerleştiriyorum. En az 24 saat kadar buzdolabında bekleyen sütümün üzerinde bu şekilde kaymak oluşuyor ve oluşan kaymağı kevgirle alıyorum ve gördüğünüz bu saklama kabının içerisinde kapağı kapalı olarak buzdolabının dondurucu kısmında muhafaza ediyorum. Burada toplamda 4-5 kez mayalamış olduğum yoğurdun sütünün kaymağı mevcut. Şimdi bu kaymakları derince bir kasenin içerisine boşaltarak tereyağı yapımına başlayalım. Ben tereyağımı süt kaymağından yapıyorum ama sizler dilerseniz yoğurdun kaymağını da biriktirerek yine aynı şekilde tereyağını yapabilirsiniz. Tereyağı yaparken birçok mutfak aletinden faydalanabilirsiniz. Dilerseniz mutfak şefi içerisinde, dilerseniz bir robotun içerisinde ya da benim yaptığım gibi bir blender kullanarak tereyağınızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi ben sütün kaymağının daha böyle pürüzsüz bir hale gelmesi için ilk aşamada bir su bardağı sıcağa yakın suyumu kasemin içerisine döküyorum. Bir bardak suyu döktükten sonra blender yardımıyla şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi süt kaymaklarım böyle pütür pütür bir kıvamda. Bu aşamada bir bardak daha sıcağa yakın suyumu yine kasemin içerisine döktüm ve blenderla toplamda böyle 2-3 dakika olacak şekilde güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırmaya devam ettikçe sizin de gördüğünüz gibi sütünden güzelce arınıyor ve böyle tereyağımız krema gibi pürüzsüz bir kıvam alıyor. Tereyağı yaparken mutlaka ilk aşamada sıcak su ilave edin ki tereyağınız daha pürüzsüz olsun. Aksi halde pütür pütür bir kıvamda olacaktır. Ben ilk aşamada sıcak su ekledikten sonra şimdi de soğuk su ekleyerek tereyağımı güzelce sütünden arınmasını sağlayacağım. Yine yavaş yavaş ve kontrollü olarak soğuk suyumu ekliyorum. İlk aşamada bir bardak böyle buzlu soğuk bir suyu ekledim ve tekrar böyle blender yardımıyla karıştırdım. Sonrasında tekrardan ikinci bardak soğuk suyumu ilave ediyorum. Mutlaka bu aşamada da soğuk su kullanın ki tereyağınız sütünden ayrılıp böyle yukarı doğru toparlanabilsin. Toplamda 3 su bardağı soğuk suyu ekledikten sonra 1-2 dakika kadar yine blenderımı çalıştırıyorum ve sonrasında artık blenderımı kenara bırakacağım ve tereyağımı yıkama işlemine geçeceğim. Bunun için de bir tahta kaşığı yine böyle buzlu soğuk suyun içerisinde bekletiyorum. Bu sayede tereyağı hiçbir şekilde kaşığa yapışmamış oluyor. Siz de tereyağı yaparken bu yöntemi kullanırsanız daha pratik bir şekilde sütünden tereyağın ayrıldığını ve kaşığa da hiç yapışmadığını göreceksiniz. Ben bugün hazırlamış olduğum tereyağı tuzsuz olarak hazırlıyorum. Sizler tuzlu olmasını istiyorsanız eğer bu yıkama işlemi esnasında içerisine tuz ilave edebilirsiniz. Evet, soğuk su ilave ettiğim tereyağım gördüğünüz gibi çok güzel sütünden ayrıldı. Bu aşamada tereyağını ayrı bir borcamın içerisine aktarıyorum. Ben borcam içerisinde tereyağımı yıkayacağım ama sizler dilerseniz yine derince bir kasenin içerisine soğuk su doldurarak da yıkama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Evet, kase içerisindeki tüm tereyağı ayırdım ve bu kalan suyu da bir kenara alıyorum. Bunu sonrasında lor yapacağım. Şimdi sıra geldi tereyağını yıkama işlemine. Biz bugün süt kaymağından yaptığımız için tereyağını çok uzun süre yıkamamıza gerek kalmıyor. Eğer yoğurt kaymağından yapsaydık daha uzun süre yıkamak gerekecekti. Ben tereyağımı akan çeşmenin altında yıkayacağım.
Kış ayındayız ve musluğumdan akan sular burada epeyce bir soğuk oluyor. Ben bu yüzden de çeşmenin altında yıkamayı tercih ettim. Güzelce akan musluk suyunun içerisinde yıkıyorum ve gördüğünüz gibi suyu hala böyle beyaz, bulanık bir su. Suyun berraklaşana kadar bu yıkama işlemini gerçekleştireceğim. Her defasında suyunu dökerek böyle üzerine de katlayarak tereyağımı güzelce yıkıyorum. Tereyağını yıkama işlemini mutlaka soğuk su kullanarak yapmalıyız. Aksi halde tereyağımız daha da yumuşayacaktır. Şimdi ben son kez yıkama işlemini yapıyorum ve gördüğünüz gibi suyum berraklaşmaya başladı. Bu arada videomu tam da buraya kadar izlemişken size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tereyağını güzelce yıkadıktan sonra suyunu süzelim ve biraz buzdolabında bekletelim. Buzdolabında beklettikten sonra tereyağını sıkıp içerisindeki suyundan arındırmak daha kolay olacaktır. Evet, buzdolabında bekletip güzelce sıktığım tereyağımın son hali de bu şekilde oldu. Şöyle tahta kaşıkla da üzerine çizikler atarak size son halini de göstermek istiyorum. Evinizde biriktirmiş olduğunuz süt kaymaklarıyla pratik olarak hazırlayabileceğiniz tereyağı tarifimi bugün sizlerle paylaşmak istedim. Umarım tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi de yapmış olduğumuz tereyağından kalan su ile lor yapacağız. Bunun için bu artan suyu bir tencerenin içerisinde boşaltıyorum. Sonrasında tenceremi ocağımın üzerine alarak kaynamaya bırakıyorum. Ocak üzerindeki tencerem kaynadıktan sonra bu aşamada içerisine tahta kaşıkla 2 kaşık yoğurt ilave ediyorum. Yoğurt ilave ettikten sonra şöyle karıştırarak toplamda 5 dakika boyunca güzelce kaynatmaya devam ediyorum. Ve sonrasında 5 dakika kadar kaynatmış olduğum tenceremin içerisinde lorlar oluşmaya başladı. Böyle 1-2 dakika kadar daha kaynatıp tenceremin altını kapatıyorum ve sonrasında süzerek lorlarımı bir kenara ayırıyorum. Bu yapmış olduğumuz lor peynirini de isterseniz böreklerinizin içinde ya da kahvaltınızda tüketebilirsiniz. Ayrıca çıkan bu suyu da yine ben dökmüyorum. Bununla çok güzel bazlama oluyor. Sizlerin de denemediyseniz eğer yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada çıkan tereyağımı ben şöyle bir saklama kabının içerisine aldım ve bu şekilde buzdolabında 1 hafta kadar muhafaza edebiliyoruz. Tuzsuz bir tereyağı olduğu için uzun süre muhafaza edemiyoruz. Şimdi ben bir gün sonraki halini de sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir dilim ekmeğin üzerine sürerek de kıvamını yakından görün istiyorum. Evinizde kendi ellerinizle yapmış olduğunuz tereyağını tüketmenin keyfi de ayrı bir güzel oluyor açıkçası. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.